Yılbaşında ailecek keyifli vakitler geçirebileceğiniz, izlerken büyüsüne kapılacağınız 10 film önerisi. Birinci sırada The Prestige'i. Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı 2006 Amerika ve Birleşik Krallık ortak yapımı film. Yazar Christopher Priest'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. Konusu film, 19. yüzyılda hızla değişmekte olan Londra'da başlar. Sihirbazların ileri derecede saygı duyulan ve gizemli kişiler olarak kabul edildikleri bu dönemde, genç sihirbazlar olan Robert Anger ve Alfred Borden şöhret olma yolundadırlar. Anger'in eşi Julia, Piper Perabo, yaptıkları bir gösteri sırasında kaza sonucu ölünce, Anger olaydan Borden'i sorumlu tutar. Bu olay iki sihirbazın arasında ömür boyu sürecek olan düşmanlık ve rekabetin başlangıcı olur. İkinci sırada Gece Vurgunu var Gilroy tarafından yazıp yönetilen 2014 Amerika yapımı neo-noir, suç gerilim filmi. Filmin başrolünde Jake Gyllenhaal oynamaktadır. Lou Bloom kariyer peşinde, genç ve hırslı bir adamdır. Hayatta amaca giden her yol mübahtır düsturunu benimseyen bu hırslı adam, geceleri şehirde yaşanan suç olaylarını tüm açıklığıyla kamerasına kaydetmeye başlar. Şehrin önde gelen televizyon kanallarından birinde gece muhabiri olarak işe girmesi de uzun sürmez. Fakat ne var ki, kariyerinde benimsediği yolun da bir faturası elbet olacaktır. Üçüncü sırada Tutsak filmi yer alıyor. Yönetmenliğini Denis Villeneuve'in yaptığı bu yapımda gerilim ve polisiye konuları ele almıyor. Şükran Günü'nü kutlamak için bir araya gelen Dovers ve Birches aileleri her şeyin yolunda gittiği bu yemek esnasında korkunç bir haberle altüst olurlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde ailelerin iki küçük kızlarının kaybolması sonrasında panik dolu anlar yaşanır. Saatler ilerler, ancak kızlar halen daha ortada yoktur ve durum kaçırılmış oldukları gerçeğini kuvvetlendirir. Polise başvursalar da hızlı ve nitelikli bir sonuç alamazlar. Keller Dover ise bir hayli panik içerisindedir ve polisin çabalarını yetersiz bulup adaleti kendi elleriyle aramaya karar verir. Sosyal ağ İngilizce özgün adıyla Social Network, 2010 yapımı David Fincher imzalı başrollerini Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield'ın paylaştığı 3 Oscar ödüllü ABD filmidir. 2003 yılında bir akşam, Harvard Üniversitesi öğrencisi ve bilgisayar programcısı Mark Zuckerberg bilgisayarının başına oturur ve yeni bir fikir üzerinde çalışmaya başlar. Çılgın içerikli web günlüğü ve programlama sonucunda, kısa süre sonra global düzeyde bir sosyal ağ oluşturacak ve iletişimde devrim yaratacaktır. Ancak başarı bu genç girişimciyi kişisel ve yasal karmaşalara sürükler. 5. sırada Whiplash var. Whiplash, 2014 çıkışlı Amerikan drama filmi. Damien Chazelle tarafından Princeton High School'nin stüdyo grubundaki anılarından yola çıkılarak yazılıp yönetilmiştir. Andrew Neyman, New York'ta bulunan ünlü Saffer Konservatuvarı'nda 1. sınıf öğrencisidir. Andrew küçük yaşlarından itibaren bateri çalmaktadır ve en büyük hedeflerinden biri hayran olduğu caz bateristi Buddy Rich gibi çalabilmektir. Konservatuvarın en prestijli hocası olan Terence Fletcher, Andrew'ı kendi grubundaki baterist Jar'la alternatif olarak grubuna alır. Fletcher, öğrencilerine rahatsız edici boyutta sert davranan bir hocadır. Öğrencilerle alay etmekten, hatta onlara hakaret etmekten çekinmez. 1 saat 40 dakikalık dramatik sanatsal bir yapımıdır. T. Road kıyamet sonrası dünyada bir baba ve oğlunu hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Film boyunca sürekli güneye doğru giderek daha rahat yiyecek bulup daha sıcak bir iklimde yaşamayı umut etmektedirler. Birçok hayvan ve bitki türü yok olmuştur. Yaprağı kalmayan ve kökleri zayıflayan ağaçlar birbiri ardına devrilmektedir. Güneşin çoğunlukla kendini gösteremediği dünyada hayatta kalan çok az insanın büyük bir bölümü toplayıcılık ve yamyamlıkla yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Çoğunlukla rüya sahneleriyle sağlanan geçmişe dönüşlerle adamın felaketlerin başlangıcında eşiyle yaşadıkları zamanla ele alınmaktadır. Ex Machina, Alex Garland tarafından yazılan 2014 yapımı İngiliz bilim kurgu psikolojik gerilim filmidir. Henüz 24 yaşındaki Caleb, sadece Silikon Vadisi'nin değil dünyanın da en önemli teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır.
Şirketin gizemli CEO'su Nathan ise hem şirketten hem insanlardan uzakta, özel bir dağ evinde yaşamaktadır. Caleb, düzenlenen bir yarışmada, Nathan'ın dağ evinde bir haftalık bir ödül kazanır. Fakat içine çekileceği deneyden habersizdir. Ava adında güzel bir robot kızın bedeninde, dünyanın ilk gerçek yapay zekası Caleb'i beklemektedir. Kayıp Kız Gonegir David Fincher tarafından yönetilen ve aynı adını taşıyan 2012 romanından Gillian Flynn tarafından uyarlanan 2014 ABD yapımı gerilim filmi karısının aniden ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesini anlatıyor. Amerika'nın Missouri eyaletlerinden birinde sıcak bir yaz sabahı, Nick ve Amy evliliklerinin 5. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadır. Fakat o gün Amy aniden ortadan kaybolur. Amy'den uzun süre haber alınamayınca polis, genç kadının ortadan kaybolması ile ilgili Nick'ten şüphelenmeye başlar. Olanlara bir türlü anlam veremeyen Nick'in ise Amy'nin nerede olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. Genç adam bu sırada kendisini Amy'nin ailesinin düzenlediği bir yardım operasyonunun içinde piyon olarak bulur. Nick, masum olduğu konusunda ısrar etse de üstündeki şüpheleri tamamen yok edemez. Amy'nin hayatta olup olmadığı ise büyük bir muammadır. 12 Öfkeli Adam, Sidney Lumet'in yönettiği 1957 ABD yapımı drama filmidir. Reginald Rousseau'nun aynı adlı oyunundan uyarlanan film bir duruşmada bir jüri üyesinin diğer 11 jüri üyesini şüphelinin suçsuz olduğu konusunda, makul şüphe temelinde ikna etme çabaları hakkındadır. Film neredeyse sadece bir set kullanılarak çekilmiş olma özelliği ile dikkate değerdir. Sıcak bir yaz gününde, New York ilçe mahkemesinde bir jüri, yoksul bir 18 yaşındaki gencin, kendisini sürekli olarak döven babasını öldürmekle suçlandığı davayı tartışmak üzere hazırlanır. Hakim, eğer makul şüphe varsa, jürinin suçsuz kararı vermesi gerektiğini belirtir. Eğer sanık suçlu bulunursa, zorunlu bir şekilde elektrikli sandalye ile idam cezası alacaktır. Karar oy birliğiyle alınmalıdır. Aşk, İngilizce özgün adıyla her yönetmenliğini ve senaristliğini Spike Jonze'ın üstlendiği, romantik dram ve bilim kurgu türlerindeki 2013 çıkışlı bir Amerikan filmidir. Geleceğin Los Angeles'ında yaşayan yalnız, içine kapanık ve depresif karakterdeki Theodore Twombly, Joaquin Phoenix, mektup yazmak istemeyen veya yazamayan kişilerin ağzından mektuplar yazan profesyonel yazarların oluşturduğu bir şirkette çalışmaktadır. Çocukluk aşkı olan eşi Catherine, Rooney Mara ile ayrı yaşaması ve boşanmanın eşiğinde olmasından ötürü duyduğu mutsuzluk ve yalnızlık hissinden kurtulma amacıyla, yapay zekaya sahip, kişiselleştirilebilen, zaman içerisinde edindiği tecrübelerle kendisini geliştirebilen ve konuşan bir işletim sistemi satın alır. İşletim sisteminin kadın sesiyle konuşmasını tercih ederken sistem de kendisi için Samantha, Scarlett Johansson adını seçer. Buraya kadar izlediysen umarım içerikler hoşuna gitmiştir. Beğenip yorum yapmayı unutma. Şimdiden teşekkür ederim.